Her şey yuttuğu gibi sesimizi de yutuyor. Zamanın durduğu yerdeyiz. Başka bir boyutta. Yol ikiye ayrılıyor. Çıkış nerede? Kaybolabilirsiniz. Zaman yer altına indiğinizde aynı akmaz. Dünyadakinden daha da yavaştır. Hatta bazı yerlerde geçmiş hala orada duruyordur. Ve orayı bulduğunuzda zamanda kaybolursunuz. Evet, Çankırı'dayız. Türkiye'nin en büyük ve en eski tuz üretilen alanlarından birindeyiz. Çankırı Tuz Mağarası'nda. Bu mağara Anadolu'nun kalbinde, yeryüzünden yüzlerce metre aşağıda ve binlerce yıldır kazılarak genişletilmiş bir yeraltı dünyası. Hititlerden Osmanlı'ya kadar hiç durmadan çıkarıldı tuz burada. Çünkü tuz bir maden değil, hayatın ta kendisiydi. Mağaranın içi bütün yıl serin, kuru ve neredeyse sabit bir iklime sahip. Bu yüzden burada sadece duvarlar değil, bugüne kadar zamanın kendisi de korunmuş gibi. Şimdi bu karanlık tünellerde yürürken sadece bir mağarayı değil, yüzyılların biriktirdiği izleri ve hatıraları göreceğiz. Evet, bugün Çankırı'dayız. Çankırı Tuz Mağarası'nı gezeceğiz. Daha önce gelmeye çalıştığımız ama hava koşulları nedeniyle ulaşamadığımız dünyanın en büyük tuz mağarası olduğunu biliyoruz. Hadi şimdi gezelim. Girişi bu şekilde. Dediğim gibi dünyanın en büyük tuz mağarası diye biliniyor. Belki milyonlarca yıllık bir oluşum arkadaşlar. Duvarlardaki tuz kayalarını görüyorsunuz. Aşağı doğru meyilli bir iniş var. Evet, yolundan bahsedeyim. Çankırı'dan yaklaşık 30 kilometre, 35 kilometre falan dağ yollarından geliyoruz. Yolu düz, binek araçla gelebilirsiniz. Fakat virajlara dikkat etmek gerekiyor. Ve tabii ki yavaş kullanmak gerekiyor. Serin bir hava karşıladı. Bakalım. Burada tuz oluşumlarını görebilirsiniz. Her yer şeffaf ve tuz. Buradan sanıyorum bir galeriye çıkıyor. Yerin yüzlerce metre altında arkadaşlar. Milyonlarca yıldır bu şekilde oluşmuş bir yapı. Şu an bir galeriye geldim. Burada eskiden Çankırı'nın ünlü peynirini saklıyorlarmış.
Şu şekilde görebilirsiniz. Küplerin içinde. Tavanda da gene tuz oluşumlarını görebilirsiniz. Damarlar şeklinde. Buradan yol ikiye ayrılıyor. Kapalı olan galeriler de var tabi. Şu şekilde. Bakın ne kadar büyük olduğunu buradan görebilirsiniz. Sadece küçük bir bölümü turizm alanı. Geri kalanı hala açılmamış. Gene kayaların içindeki tuzlar kristal yapıda görünüyor. Değişik bir havası var. Serin ama nemli. Böyle deniz kokusu gibi. Deniz kokusunu anımsatıyor. Sanıyorum iyot yüzünden arkadaşlar. Bakın bu şekilde devam ediyor. Burada daha değişik bir oluşum var. Yukarıdan su damlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuzun içinden geçip eritiyor ve burada tekrar oluşuyor. Deniz suyundan daha tuzlu. Buradan devam edelim. Burada da yol ikiye ayrılıyor. Yön duygunuz yoksa burada bir galeri daha var. İçeride kaybolabilirsiniz, emin olun. Burası Yeraltı Tuz Şehri Hatırası. Hemen burada. Hemen arkamıza döndüğümüzde buradan bir ok işareti var. Buradan giden bir galeri daha var. Şuradaki tuz kayaların üzerine oyulmuş heykelcikler. Burada bir parmak izi var. El izi daha doğrusu. Gördüğünüz gibi bu beyazlıklar komple tuz. Tuzdan yapılmış heykelcikler. Daha doğrusu heykeller diyelim. Buradan devam edelim. Arkadaşlar muhteşem bir yer. Gerçekten muhteşem bir yer. Evet.
Tavan bu şekilde. Burası turizm bölgesinin bittiği yer sanıyorum. Ve şöyle devam ediyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama dağın derinliklerine doğru devam ediyor. Evet, devam edelim. Burada astım, koa hastalarına iyi geldiğini söylüyorlar havasının. Bakalım çıkınca fark edecek miyiz? Gene burada kaya tozundan yapılmış heykeller var. Herhangi bir açıklama yazmamışlar. Evet. Yaratıklı filmlerdeki gibi. Şurada sanıyorum bir ahtapot. Burada yine heykeller var. İşlenmesi kolay olduğu için tabi. Ama iyi sanat eserleri. Şöyle bir kadın kafası. Burada yaşayan çeşitli hayvanların figürleri ve tuzların içinde kalmış, bozulmadan bugüne kadar gelmiş. Eşek, diğer hayvanlar. Evet, açıklamalarda ayağının kırıldığı mağaranın içinde ve buradan çıkamadığı için vücudunun çürümeden bugüne kadar geldiği söyleniyor. 400 yıllık olduğu söyleniyor. Burası Çankırı Tuz Mağarası. Yüzyıllar boyunca Anadolu'nun en önemli tuz kaynaklarından biri. Bu galerilerde yüzlerce yıldır tuz yalnızca bir maden değil, hayatın ta kendisiydi. Hayvanlar çalıştı burada, insanlar çalıştı. Bu eşek de onlardan biriydi. Günlerce aynı karanlıkta, aynı dar tünellerde tuz yüklü arabaları çekti. Mağaranın zemini kaygandı, ıslaktı. Hava kuru ve sertti. Bir gün yük ağırlaştı. Bir adım kaydı
ve burada düştü. O an kimse yoktu. Zaman ilerledi. Meşaleler söndü. Bu tüneller terk edildi. Ama bu mağara değişmedi. Tuzlu kaldı. Kuru kaldı ve soğuk kaldı. Ve bu koşullar bedenin çürümesini yavaşlattı. Bu gördüğünüz şey bir fosil değil sadece. Bu emeğin donmuş hali. Burada da tuzun içine oyulmuş devasa heykeller var. Burada bir fil var. Burada sanırım Karaca. Eskiden kalmış bir antilop. Şurada bir hipopotam. Burada bir keçi kafası. Arkadaşlar çok büyük. Her tarafa doğru galeriler var. Burada oturup dinlenebileceğiniz ve bir şeyler içebileceğiniz bir yer var. Burası kaya tuzundan. Mağaranın içinde kahve keyfimizi yapalım. Afiyet olsun. Burada yerler kum. Kumla kaplanmış arkadaşlar. Ama her tarafa doğru galeriler uzanıyor. Başınızı döndürecek kadar. Sessiz. Zaman yok sanki. Evet, zamanın durduğu yerdeyiz. Başka bir boyutta. Buradan da gene başka bir galeri aşağı doğru gidiyor. Burada eski tuz madenciliğine ait malzemeler var. Madencilik arabaları eski rayların üzerinde olduğu gibi duruyor. Sanıyorum eskiden buradan çıkartılıyormuş tuz. Şu şekilde at arabaları da kullanılıyormuş.
Sesiniz de yankılanmıyor arkadaşlar. Normalde mağaranın içinde konuştuğunuz zaman bir yankı duyarsınız ama burada sadece tok bir ayak sesi duyuyorsunuz. Sesiniz de yankılanmıyor. Her şeyi yuttuğu gibi sesinizi de yutuyor. Şurada bir alan var. Oraya bakmak istiyorum. Buralara oturma yerleri yapmışlar. Burada da göl var arkadaşlar. Buradan bir seyir alanı yapmışlar. Şöyle bir gidelim. Şu şekilde. Yerin yüzlerce metre altında. Tamamen tuzlu su. Sanıyorum Kızıldeniz'den birkaç kat daha yoğundur. Yine burası da kapatılmış bir alan. Turizm bölgesi dışında. Duvarlardaki tuzlara bakmak istiyorum. Suyla beraber eriyip tekrar oluşmuş kristal tuzlar. Evet. Şimdi çıkış nerede? Evet, buradaymış. Devam edelim. Burada da insanların tuz banyosu yapmaları için sanıyorum bu havayı solumaları için yapılmış bir yer. Sağlık alanıymış. Bir galeri de burada var. Burada da bir galeri var. Buradan çok soğuk hava geliyor arkadaşlar. Dışarıdan gelen esinti mi? Evet. Sanıyorum çıkışı bulduk. Buraya gelişim de yine sürpriz oldu. Çekim yapacağımı ve buraya geleceğimi hiç tahmin etmemiştim. O yüzden yanıma gimbal ya da mikrofon almadım. Biraz titreme varsa kusuruma bakmayın arkadaşlar. Evet, sanıyorum artık çıkıştayız. Demek ki mağaranın içi gerçekten sıcaktı dışarıya göre. Yazın ve kışın belirli sıcaklıkta olduğunu söylemişlerdi. Sabit sıcaklıkta durduğunu söylemişlerdi.
Evet. Çıkışa giden yol. Burası arkadaşlar bir vadinin en dibine iniyorsunuz. Yol virajlı bir şekilde. Daha sonra dağın içlerine doğru giriyor galeriler. Bakın tuz oluşumları harika. Burası da yolculuğumuzun sonu. Aynı uzay üssü gibi değil mi? İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çok keyifli bir yolculuk oldu. Aynı zamanda heyecanlı. Çok uzun zamandır buraya gelmeyi istiyordum. Bugüne nasipmiş. Arkadaşlar, hoşça kalın. Bu tür gezilerin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Çıkışta sizi böyle bir kafe ve tuz ürünleri satış noktası karşılıyor arkadaşlar.